Bir Çanakkale sabahından herkese günaydın. Biz az önce bir sınavdan çıktık. Hem de aynı sınıfa girdik. Evet ama bu detayları birazdan anlatacağız. O yüzden hiç şu an detay vermeyelim. Evet, sadece şunu söyleyelim. ALES sınavına girdik. Evet, şimdi önce kahvaltı yapmak için simitçimiz var. Bizim burada çok sevdiğimiz bir simitçi. O simitçiye uğrayacağız. Oradan kahvaltılıklarımızı alıp çay bahçesi var Boğazan ağzı. Oraya geçeceğiz. Düşük bütçeli kahvaltı. Ondan sonra da size detayları anlatacağız. Bakalım neler yaşadık. Simitçiye geliyoruz. Diğer videolarda olduğu gibi yine karnımız çok aç. Her videoda karnımızın Onları bence açtı. bir sayalım. Kaç kere demişiz biz karnımız Evet. aç diye. Ben burada kendimi kaybederim. Şimdi bir sürü çeşit simitler, pasta çeşitleri var. Hatta favorim mavi simit. İtalyan karamelli. Niye acaba Şimdi gene onları mavi? Niye acaba? Hemen şimdi seçelim ve geçelim kahvaltıya. Ay baksana yine bir sürü çeşit var. Sıcak olanlardan seçeceğim. Ay bak yine ay çöreği var. Bir şeyler yaptıralım mı karışık? Şimdi masamızı seçelim. Ona göre oturalım. Çünkü çok güneş var. Konuşamayacağım güneşte. Şu an kahvaltıya başladık. Hatta şu neydi? Orada cheddar peynirli özel bir simit çörek diyeyim. Değil mi? Bunu deneyeceğim şimdi. Dur bakayım. Sen bunu almadığına pişman olursun. Tadına bakayım. Çok güzel. Bence keşke denemek için alsaydım. Yalnız şu anda ben çok yorgunum. Çünkü sınavdan çıktık, zihnim çok yorgun. Ben hiç yorulmadım. Çünkü sallamasyon yaptığım için birazcık. Özellikle son 4 tane mantık sorusu vardı. Çok zorlamışlar. Son 45 dakikamı falan yaklaşık o 4 tane mantık sorusunu harcadım biliyor musun? Ben de orada çok vakit harcadım ama şöyle olursa olur olmazsa olmaz. Ben biraz ciddiye alıyorum da sınava. O çok ciddi bir şekilde girdi. Kazanma ihtimali var. Ben kendimi denemek için girdim. Hani paslanmışımdır yıllardır bir daha bir gireyim şöyle bir ALES'e diye. Bakalım ne alacağız. Sınav nasıldı sence? Güzeldi ya. Bana çok zor gelmedi. Ciddiye almadığım için belki de. Beğendin mi bu arada bunu? Ben çok beğendim. Bunun tulum peynirlisi de vardı. Biz aynı sınıfta ALES sınavına girdik. Benim 2 sıra önümde Yasin oturuyordu. Hiç kopya vermedi. Ben ara ara baktım sınavda çünkü benim 2 sıra önümde oturduğu için o beni çok göremiyordu. Ben onu görüyordum. Ara ara baktım inceledim nasıl yapıyor falan diye böyle bükülmüş falan. Sıra sana alçak geldi biraz bence. Bizim için anılara bir yenisi eklenmiş oldu. Çok da iyi oldu bence. Bunu da deneyimledik. Bu arada benim peynirim erimiş hep. Vallahi su gibi ha. Al sen yap. Yo ben yemiyorum. Peynirim çok fena erimiş ama çok açım yiyeceğim. Anlat biraz. Nasıl Anlatacağım. geçti? Şimdi sınav genel olarak çok zor değildi. Hakkını yemeyeyim. Kolaydı. Hani çok kolay değildi ama Paragraflar zorlamadı bence. zorlamadı. Ama son 8 soru mantık sorusu belirleyici olmuş. İlk 4 soruyu kolaylıkla yaptım. Ama ikinci 4 soru nasıl bir zaten çıkışta herkes onu konuştu. O son mantık sorusu aşırı zordu. Ben ondan bir öncekini bir şekilde yaptım da ona da geleceğim. O benim o çok komik ya. Arkadaşlar ÖSYM eşimi kandırmış. Kandırmadı. Aslında şöyle. Şimdi mantık sorusunu çözenler bilir zaten. ALES'e hazırlananlar ya da girmiş olanlar. Orada o tablo yapmam gereken sorularda ben onun mantığını her defasında öğrenip unutuyorum. Sonra ciddiye almadığım için bu defa dedim ki kafadan yapacağım. Ben çünkü hesaplayıp tek tek hesaplıyorum. Çok vaktim artıyor çünkü sayısal çözmüyorum. Vaktim arttı. Dedim ki ben bunu yaparım. Tabloyu kurdum. Diğer soruda da diyor ki işte şöyle böyle olduğuna göre ekstra bilgi vermiş. Dedim ki bu buradan kopya vermişler. Ben bu bilgiyi de kullanarak diğer soruları ve ona göre yaptım. Galiba yanlış oldu. Hani sorudaki tek öncül o soru için geçerli. Mesela sondaki mavi olduğuna göre deyip mesela şartları ona göre soruyor. O son soru için, be. bir soru için geçerli. Eşim onu hepsini uygulamış tabii. Yaptım ben. Ama sağlık olsun ya. Benim için önemli değil. İnşallah sen benden yüksek alırsın. Yani inşallah diyelim. O daha ciddi hazırlandı. Ben öyle. Ama şöyle söyleyeyim, 65 ile 70 arası bir şey bekliyorum hazırlanmış olmama rağmen. O kadar da hazırlanmadım bu arada yani. Çok da hazırlanmadım. Eski DGS bilgilerimle giriyorum. 65-70 falan alacağımı tahmin ediyorum. Ama bir de 70'in üstü gelirse benim için iyi olur. Bakalım inşallah. Hayırlısı.
Bir yandan hızlı hızlı yiyorum. Aşırı acıktım çünkü biz Biga'dan buraya geldik. 1,5 saat yol. Ekstra kaç saat sınavdaydık. Sadece bir çikolata yedim yani sınava girmeden. Bu arada manzaramız o kadar kaliteli ki. Çok düşük fiyata kahvaltı yapıyoruz burada. Boğaz manzarası eşliğinde. Sadece İstanbul'da boğaz yok. İstanbul'un boğazını dünyada hiçbir yere değişmem. O ayrı bir konu. İnanılmaz güzel bir yer ama burası Bence da burası güzel. da. Burası da güzel. Çok iyi. Yani suyun rengi de bugün çok güzel değil mi? Daha böyle turkuaza yakın bir rengi var. Biz bu simitlerin dış görseli mavi olan çok tatlış bir pastaneden aldık. Buranın meşhur şubeleri falan da var. Hemen karşısında da zaten burası Boğaz, yani sahile sıfır bir çay bahçesi var. Burada da simitlerinizi yiyerek buranın çayını içip çok rahat kahvaltı yapabilirsiniz. Biz daha önce de Yasin'le beraber yaptık birkaç kere. Çok kaliteli, gerçekten güzel değil mi? Lezzetli buranın, bu pastanenin ürünleri. Kendine has ürünleri de var. Özel şeyler de üretiyorlar. Az önce mesela ilk defa cheddar peynirlik mini böyle Renkli simitler var. açma simit gibi bir şeyini denedim. Evet, benim favorim mavi simitti zaten. Ben seviyorum oradan almayı, yemeyi, denemeyi. Ve birazdan ben sana bir şey ısmarlayacağım. Aa, ne? Videodan önce söylemedin ama. Çünkü hep sen bir sürpriz yapacaksın. Ne oldu? Ne? Çok heyecanlandım. Birazdan bizim favori pastanemiz Doğan Pastanesi'nde San Sebastian ısmarlayacağım sana. Antep fıstıklı San Sebastian harika oluyor orası da. Yeteri kadar kilo alamadık çünkü. Almamız lazım. Evet, almamız Çok lazım. zayıfladık. Evet, çok zayıfladık. Bize Çok yaramıyor. zayıfladığımız için biraz da almamız lazım. Bize yaramıyor aynen. Biz çünkü kaşınıyoruz zayıf olunca. Böyle özel günlerde yiyoruz. Bunu yarı yarıya bölüşebiliriz ay çöreğini. Çünkü çok büyük geldi. San Sebastian da yemek istiyorum. Yerim kalsın. Fiyatlar da çok uygun burada. Şu an baktım listeye de. Küçük çay 10 TL, büyük. Bizim şu an içtiğimiz 20. Balık tutan insanlar var bu arada sahilde. Karşıda Kilitbahir Kalesi. Manzaramız bence yine mükemmel. Biz hep bol manzaralı yerlerde yapıyoruz çekimi ama bol manzaralı yerlerdeyiz hep yani. Her yerde bol manzara. Evet, yaşadığımız şehir manzaradan geçilmiyor arkadaşlar. Öneririz. Bahçeli o kadar taze ki. Bak şöyle elimde dağılıyor. Gerçekten çok taze. Geçen sefer şuradaki kaleye gitmiştik, hatırlıyor musun? Ona yine gideceğiz. Hatta bir gün çekim de yaparız. Çanakkale ve Balıkesir'in gezmediğimiz ilçesi kalmadı gibi bir şey. Biz bu iki şehri çok seviyoruz ya. Değil mi? Aynen. Üstelik buralı da değiliz. Bırak Teşekkür abi. ederiz. Sağ ol. Bence bu iki şehir mükemmel. Ekstradan da biz Muğla'yı merak ediyoruz. Bence gidince biz onu da listemize alırız. Değil Bence mi? de. İzmir'in de belli bölgeleri, tamamen diyemeyeceğim. Yani yaşamak istesek belli başlı sahil ilçelerini tercih ederiz. Urla güzel. Eski Foça'yla Karaburun'u da merak ediyorum ama muhtemelen bizim beğeneceğimiz tarzda bir yer. Oralarda olabilir. Hakkını gasp etmeyeyim, hep sen benim haklarımı gasp ediyorsun. Yemek konusunda ben avantajlıyım bizim evde. Elbise konusunda eşim. Alışveriş diyelim ona. Elbise özelinde alışveriş yani. Kıyafet. Daha çok kıyafet almayı seviyoruz biz. Sadece kıyafet değil aslında. Aslında erkek olduğu için anlamıyor. Bir sürü detay var. Kızlar beni siz anlarsınız. Sadece kıyafette olmuyor. Bunun şalı var, ayakkabısı var, çantası var, makyaj malzemesi var, makyaj takıları malzemesi var. Daha sayarım. Tunik var, pantolon var. Yani evet. Şu anda Yasin'i cheddarlı o özel spesiyelden almaya gönderdim. Daha doğrusu kendisi gitmeyi tercih etti. Bekliyorum gelmesini. Çok sevindim. Çünkü çok beğendim. İlk defa tadına baktım, yedim o cheddarlı. Açma mı diyeyim artık ne diyeyim bilemedim. Tam simit gibi de değil, açma gibi de değil. Böyle karışık dağılan bir şey. Şimdi hemen gelir Yasin. Karşıda pastane. Bekliyorum. Bu arada su inanılmaz parlak, çok güzel. Yani şu an denizin parıltısı gözlerimi alıyor. Çanakkale'nin bu rüzgarı yaz kış oluyor arkadaşlar. Genelde böyle rüzgarlı geçiyor. Ama yazın iyi geliyor yani aslında. Esince biraz serinliyoruz. Ama kışın felaket oluyor. Yani asla şalınız böyle düzgün durmuyor. Hep uçuş oluyorsunuz. Meşhur yani buranın boğaz rüzgarı. Evet, elinde paketle geliyor şimdi. Evet, Yasin benim spesiyelimi getirmiş, cheddarlı. Teşekkür ederim. Bir tane daha sınav hediyesi. Evet, minik zaten. Bundan çok kalori de gelmez herhalde. Biraz fazla yedik bugün, kaçırdık ama olsun. Zaten 3-5 gündür bayağı fazla yiyoruz. Şu sıralar biraz kaçırdık ama sonra toplayacağımızı düşünüyorum. Şu an burada 2-3 masa birleştirip zeytin peynir kahvaltı yapanlar da var. Güzel bir ortam. Sizi birazdan kordonda bizimle birlikte yürüyüşe çıkaracağız. Çanakkale'ye misafir yapacağız.
Daha çok Çanakkale merkezi videosu gelir de Aynen. şimdilik O kadar çok geliyoruz ki Çanakkale'nin ilçelerinde yaşayanlar bizim kadar gelmemiştir arkadaşlar. Gerçekten çok sık. Ya bir şekilde işimiz düşüyor. Geçen yıl zaten haftanın 2 günü geliyorduk. Çok yani. hesap ettim. Bir senede 65-70 defa gelip gitmişiz. Her gelişimiz 110 kilometre. Ve en uzak ilçelerinden Biga, Çanakkale merkeze. Biz Biga'da yaşadığımız için bayağı uzak. Şu an görmüş olduğunuz üzere yine bir Çanakkale rüzgarı. Az önceki rüzgardan daha çok şiddetini hissediyorum. Çünkü çay bahçesinden kalktık ve şu an yürüyoruz kordon boyu. Az önce şuradaki taşlardan biri çıkmış, farkında değilim. Bir bastım ayakkabım da yüksek taban. Olduğu gibi taş içeri girdi. Boynum şöyle bir yamuldu. Çok canım yandı ya. Bir de su vardı altında o taşın. Ayağım falan hep çamur su oldu. Hatta şuraya ıslak mendille sildik. Hep de benim başıma gelir böyle şeyler. Allah'tan büyük bir şey olmadı. Çünkü boynum kırılabilirdi. Şöyle bir döndü. Biraz oturduk. Canım yandı yani. Bir ufak bir masaj yaptım. Şimdi iyiyim. Daha iyiyim. Ufak bir kaza geçirdik. Evet. Ama Yasin'e göre abartıyormuşum. İşte gerçekle abartıyı karıştıran bir insan olduğu için kendisi. Arkadaşlar birazcık abartı gibi geldi bana. Abartı değildi ama canım çok yandı. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bir insanın ayağı takıldı diye yere boynu kırılabilir mi mesela? Ayağının takılma şekline göre değişir ama sen görmedin mi? O kocaman tuğla göçtü böyle. Aniden girdim. İşte çok gerçekle sahteyi ayırt edemiyor kendisi. Ona da sinirliyim birazcık burada. Takdir sizin arkadaşlar. İnşallah yüksek lisansı kazanırsak bitirmeyi tabii ki herkes gibi hayal ediyoruz. Onun peşinden de enerji bulabilirsem doktorayı yapmak istiyorum. Yani bunlar benim hayalim zaten. Yasin hedefleri bayağı ileri. Ben kazansam sadece yüksek lisans düşünüyorum. Çünkü çok sıkılıyorum yani böyle fazla derslere yoğunlaşınca. Ama okumayı seviyorum. Yasin de bir de yabancı dil istemiyor sanırım, değil mi? Yabancı dil puanı istemiyor senin bölümün. Benim bölümümde yabancı dil zorunluluğu var. Yani istediğim üniversitede, kendi okulumda düşünüyorum. Yalnız şöyle istemiyor, yüksek lisansı da istemiyor. Doktora da istiyor yani. Tamam, doktora da istemesi normal ama yüksek lisans için en azından benden de istenmeseydi ben rahat girerdim kendi okulumda yüksek lisansa. Fakat dil puanının zaten dil sınavına girmedim ama yüksek alamam yani çok zor oluyor biliyorsunuz ki dil sınavları. Okulun dil sınavına denemelik girmeyi düşünüyorum seneye. Bakalım tabii ALES puanıma göre. Ne kadar alacağımı da çok merak ediyorum ya gerçekten yani. Açıkçası hiç çalışmadım yani paragraf vesaire hiçbir şey çözmedim. 2020 yılından beri ben ALES'e girmemiştim açıkçası. O yüzden paslandığımı düşünüyorum. 60 ile 70 arası alırım diye tahmin ediyorum. Zaten 60'ın altına düşmeyeyim. Arkadaşlar üzülürüm yani. Diplomama üzülürüm. Hocalarım da üzülür. Muhtemelen düşmezsin ama. İnşallah düşmem ya. Bakalım ne kadar alacağız. Şu anda denizde de bayağı bir dalga çıktı. Az önce daha sakindi. Rüzgar çoğaldıkça dalga artmaya başladı. Doktorayı da bitirdikten sonra ne hayal ediyorsunuz? Sen değil mi senin için? Ya birlikte işte hayalimiz ne? Şimdi Yasin yüksek lisansı kazanır diye düşünüyorum ben. O yüzden doktorayı da kazanıp bitirirse inşallah. Ben Yasin'i akademide görmek istiyorum. Bence ona akademi çok yakışır. Bence Siz de biraz dua zor. edin. Olabilir de tabii ki ben de isterim ama dışarıdan mesela doktorayı bitirip de akademiye girmek, içeriden araştırma görevlisi gibi bitirip girmekten zor. Ama ben senin başaracağına inanıyorum. Çünkü sen ders çalışmayı çok seviyorsun. Arkadaşlar gerçekten. Ay çok rüzgar çıktı şu anda. Uçacak gibi hissediyorum. Gerçekten çok fazla ilgi alanı var. Çanakkale rüzgarına bu arada çok şahit. Şu an bayağı bir şahit oluyorsunuz. Yani Yasin çok istikrarlı. Ben onun her türlü kazanacağına inanıyorum. Kesinlikle. İnşallah da kazanır. İstediğimiz okul olur. İstediğimiz okulları da söylemek gerekirse Balıkesir Üniversitesi yani benim mezun olduğum okul. Çok sevdiğim canım okulum. Kalp. ÇOMÜ, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi. Yasin için bu 3 okulu düşünüyoruz. Üçü de aynı uzaklıkta olduğu için. Evet hemen hemen bize aynı mesafede. Ben kendim için düşünecek olursam ben sadece kendi okulumu düşünüyorum. Bir de ÇOMÜ. ÇOMÜ de benim okulum sayılır arkadaşlar. Ben formasyonu geçen yıl buradan almıştım. Sonradan aldım ben. Mezun olduktan sonra aldım formasyonumu. O yüzden burası da bana yabancı değil. Ben zaten burada yaşıyoruz Çanakkale'de. BAUN ve ÇOMÜ olabilir. İnşallah bize en hayırlı, en yakın olan olsun. Ama tabii önceliğimiz Yasin çünkü onun dil puanı var ve yeterli derecede de puan aldı dilden.
yüksek lisans ve doktora hani biraz da benim için aslında gençlik hayalimden kaynaklanıyor. Hani bize çok bir şey katacağını ben zannetmiyorum. Zaten üniversitelerin durumu da malum, biliyorsunuz. Çok bir şey ifade etmiyor bitirmek artık. O sırada rüzgardan uçuyorum ben. Arkada sen konuş. Şalım hep uçtu. İşte görüyorsunuz, yüksek lisans, doktora, muhabbet, rüzgar. Evet, devam et sen. Aslında çok bir şey, hani maddi anlamda çok bir şey katacağını düşünmüyorum. Manevi olarak tabii ki. Götürecek maddi anlamda Tabii bizden bayağı götürecek, bir. bayağı da götürecek. Arkadaşlar yıllarımız geçecek yani. Bayağı bütün parayı Belki oraya de gömeceğiz belki yani de para yollarda. kazanamayacağız. Belki de şu andaki yaptığım mesleği hala devam ettireceğim ve doktora mezunu birisi olarak devam ettireceğim ve bana maddi olarak hiçbir katkısı olmayacak ama manevi tatmin diyelim. Ya zaten Yasin'in bir işe ihtiyacı yok çok şükür. Devlet memuru olduğu için işten memnunuz biz. Sadece ben onu akademiye çok yakıştırdığım için ve kendisini de hep eskiden beri hayali akademi. İleride belki nasip olursa diye istiyoruz yani. Ve eğitimin bence sınırı yok. Akademiye girmesek bile bence sonuna kadar okunmalı eğer imkan fırsat Bence varsa. de. Doktora mezunu bir memur olarak devam edersin hayatına yani Aynen. hayatımıza. Aynen öyle. Yani öyle düşünüyoruz. Yani bizimki biraz hobisel, keyfi bir eğitim süreci oldu. Bakalım hayat neler gösterecek. Belki bambaşka şeyler de olabilir. Belki ben senden önce kazanacağım. Tabii. Sen matematik de çözmedin değil mi? Ben matematiği yetiştiremedim ya. Niye yetiştiremedim? Şundan ötürü yetiştiremedim. Son 4 soruya uyuz oldum. Tamam mı? O son 4 soruya 45 dakika harcadım yani. Yalnız hem sözel hem sayısal çözecek olanlar için gerçekten süre Çok zor. Aynen. zor yani yetersiz. Ben sözelci olduğum için sayısal çözmüyorum. Bana bile bu defa yani ben daha öncekilerde sıkılıyordum. Vaktim çok artıyordu. Bu defa ucu ucuna yetti süre. Matematikten 2 soru yaptım. Aslında son geometri kısmına baktım. Benim oradan yapabileceğim de bir 4-5 soru varmış. Ya ben çok gömerim kendimi sayısalda da. Tam hesaplamalara başladım, ben bir bulacak gibiydim. Son 2 dakikaydı, uğraşmak istemedim. Çünkü normal bir sayısalcının 2 dakikada yaptığı soruyu ben 10 dakikada yapabilirim. Ama yapardım yani o soruları da. Kendini sayısalla çok küçümsüyor ve çok kapatıyor. Ben yapamam edemem diyor. Bırakıyor hemen. Ama yapabilir bence. Yani Uğraşmıyor. o değişkenlik gösterir bence. Uğraşmıyor. Ya uğraşmak istemiyorum çünkü sevmiyorum arkadaşlar. Yok yani ben sayısal sevmiyorum. Rakamları görünce böyle bir midem bulanıyor, soğuyorum. Ama ona rağmen 2 soru yaptım. Umarım doğrudur. Ben doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuca ulaştım. Bu arada ben sistematik ilerlemiyorum. Yani matematikte böyle işte bir kural, kaide vardır ya, çözüm süreci. Sorunun çözüm süreci diyorum artık. O şekilde ilerlemiyorum. O kuralları bilmediğim için, çalışmadığım için kafama göre yani bir şeyler yapıyorum ama ben sonuca ulaşabiliyorum yani uzun sürede de olsa bazı sorularda. İnşallah bakalım hayırlı sonuçlar alırız. Bizim sınav sürecimiz de böyle bir şeydi. Aynı sınıfta sınava girmek de güzeldi. Yani yarın öbür gün eşinle birlikte aynı sınıfta sınava gireceksin, ÖSYM sınavına gireceksin deseler imkan vermezdim. Ben de inanmazdım. Değil mi? Aynen. Çok değişik oldu ya, bilmiyorum. Bu arada önümüzde de bir kadın bir erkek vardı. Onlar da birbirini tanıyordu. Ben sınava girerken görmüştüm. Muhtemelen karı kocalardı. Birbirleriyle bakışıyorlardı değil mi? Evet, böyle bir arada Ben bakışıyorlar. sana baktım ama sen bana pek pas vermedin. Ben hep baktım da sen arkana dönemezdin ki, sen en öndeydin. Ara ara baktım ben sana. Ben de baktım. Demek ki denk gelmedik. Belki göz kırpacaktım. Bu arada Yasin'e 1 numarayı vermişler, bana 8 numarayı vermişler. Görmüş olduğunuz bu Truva atı orijinal Truva atı değil. Yani Brad Pitt'in oynamış olduğu Truva filmindeki kullanılan at ve o filmden sonra hediye edilmiş. Buraya da böyle koyulmuş. Orijinalinin Troya Müzesi'nde olduğunu biliyorum. İnşallah oraya da gördüğümüz zaman, gezdiğimiz zaman onu da göreceğiz hep birlikte. Şimdi San Sebastian yemeğe Doğan Pastanesi'ne gidiyoruz. Yasin'e ısmarlayacağım o cheesecake. Bir şey söyleyeceğim. San Sebastian şart mı? Başka bir şey yiyeceğim belki. Ama San Sebastian'ı seviyoruz o yüzden. Antep fıstıklı meşhur oranın. Harika. Arkadaşlar bizim ekibin sanat yönetmeni eşim olduğu için ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz, ne dolaşacağız her şeyi o Turist belirliyor. rehberi benim. Evet. Arkadaşlar bir Çeşme Marina kadar olmasa da, İzmir Çeşme kadar olmasa da bizim de bir marinamız var. Yani Çanakkale'li olarak bizim de bir marinamız var. Ama bu kadar. Bir de şu tarafı var tabii.
Sebastian'la kavuştuk. Yasin'e sürpriz diye getirdim ama benim canım çok çekmişti. Antep fıstıklı San Sebastian'a bayılıyorum burada. Sen de ye. Birazdan yiyeceğim. Müsaade edersen çekim bitsin. Ben bitiriyorum yalnız. O kadar Zaten- lezzetli ki. Zaten kurt gibi bekliyorum başında. Al sen de. Seni çekeyim gel. Ver bana. Bugünlük bizden bu kadar. Artık yola çıkacağız, evimize doğru ilerleyeceğiz. Çünkü sabah çok erken uyanmıştık. Birden böyle bir çöktük, uykumuz geldi. Görüşmek üzere.